Bir baba düşünün, iki küçük kızını en sevdikleri battaniyelere sarıp neden ham petrol tanklarının içine atar? Üstelik bunu yaparken de yüzünde tek bir pişmanlık belirtisi yokken. Herkes onun mükemmel bir eş olduğunu düşünüyordu. Ama o sabah çocuklar yok, karısı yok. Polise haber veriliyor. Ta ki komşunun güvenlik kamerasına yansıyan o 50 dakikalık karanlık görüntü. Tarihin en soğukkanlı maskesini parçalamak üzere. Şimdi bir ailenin yok oluş hikayesine giden en karanlık detaylara ve petrol tanklarından gelen o son çığlığa beraber bakıyoruz. Hazırsan anlatıyorum. Tarih 13 Ağustos 2018. Sabaha karşı 01:48. Shannon Watts iş gezisinden dönmüş. 15 haftalık hamile. Karnındaki bebeğe Nico ismini verecek. Ama bilmediği bir şey var. Kocası Chris o gece uyumuyor. Chris haftalardır iş arkadaşı Nicole Kessinger ile yasak aşk yaşıyor. En mide bulandırıcı detaylardan biri şu. Chris, Shannon'ın hamile olduğunu öğrendiği günlerde sevgilisiyle kum tepelerinde tatil yapıyor. Gizli uygulamalarda fotoğraflar saklıyor. Hatta o meşhur $60 akşam yemeği faturası. Shannon uzaktayken Chris kızlarını bir bakıcıya bırakıp sevgilisiyle somon yiyip bira içmeye gidiyor. Shannon bunu banka dökümlerinde gördüğünde içindeki o kadın sezgisi bağırmaya başlıyor. Arkadaşlarına attığı mesajlarda şunu yazmış. Kocam artık bana dokunmuyor. Gözlerimin içine bakmıyor. Sanki başka biriyle. Aşk bitmiş, aşk ölmüş. Haklıydı. Chris o anlarda internette sevgilime ne zaman seni seviyorum demeliyim diye aratıyormuş. Shannon Watts eve girmesinin üzerinden birkaç saat geçmişti ki Frederick kasabasının o sessiz banliyö düzeni sarsılmaya başladı. Shannon'ın en yakın dostu Nicole Atkinson sabah saatlerinde Shannon'a defalarca mesaj atmış. Ama cevap yok. Bu durum Shannon gibi sosyal medyada yaşayan, işini telefonun üzerinden yürüten bir kadın için imkansız. Üstelik o gün Shannon'ın doktor randevusu var. Bebeği Nico'nun kalp atışlarını duyacak ablam. Neyse babacım, Nicole eve gittiğinde Shannon'ın arabasının garajda olduğunu görüyor. Kapıyı çalıyor, yumrukluyor ama cevap yok. İşte o an Nicole Chris'i arıyor. Chris şerefsizinin telefonundaki sesi ailesi kayıp bir adamın dehşetini değil de sanki uykusundan yeni uyandırılmış bir adam rahatlığını yansıtıyor. Chris eve geldiğinde polisler çoktan orada. Chris kamyonetinden indiğinde yüzünde garip çarpık bir gülümseme. Eve girdiğinde sergilediği tavırlar ise dedektiflerin hemen radarına giriyor. Ailesi yok ama o evin içinde bir oraya bir buraya koşturuyor. Sanki bir şeyleri topluyor ya da bir kanıtın üzerini örtmeye çalışıyor da olabilir. Polisler içeri girdiğinde Shannon'ın telefonunu kanepenin yastıkları arasında sıkıştırılmış halde buluyorlar. Telefon kapalı, çantası mutfak tezgahının üzerinde, cüzdanı içinde. En korkuncu ise yukarıda. Çocukların yatakları düzeltilmiş ama kızların hayati ilaçları çekmecede duruyor. Shannon çocuklarının sağlığı konusunda titiz bir anne. Onları ilaçsız asla bir yere götürmez. Chris ise o anlarda polislerin yanında. Belki bir arkadaşına gitmiştir, belki biraz sadece nefes almak istemiştir diyerek Shannon'ın sorumsuz bir anne olduğunu göstermeye çalışıyor. Oysa Shannon'ın ayakkabıları bile kapının önünde. Yalın ayak nereye gidebilir kardeşim? Bu dosyanın en gerilim dolu anı komşu Nate'in oturma odasında yaşanıyor. Nate polisleri kendi evine davet ediyor. Chris onlarla birlikte. Nate'in güvenlik kamerası var. Watts ailesinin garaj yolunu net bir şekilde görüyor. O görüntüler sabahın karanlığında 5:17'ye odaklanıyor. Chris kamyonetini garaj yoluna alışılmadık bir açıyla arka kısmını garaj kapısına sıfır yanaştırmış. Kritik detay da şu: Chris yıllardır o kamyoneti sokağa park ediyor. Çünkü garaj yolu dar ve manevra yapmak zor. Ama ne hikmetse o sabah büyük bir zahmetle kamyoneti kapıya kadar yanaştırıyor Chris Bey. Neden? Çünkü kamyonetin kasasına yükleyeceği şeyi komşularının veya kameraların görmesini istemiyor. Kayıtlarda Chris'in tam 50 dakika boyunca ev ve kamyonet arasında mekik dokuduğu görülüyor. Bazı anlarda kamyonetin kasasına ağır bir şeyler yüklediği, süspansiyonların aşağı yukarı çöktüğü belli oluyor. Chris Bey ise bu görüntüleri izlerken
Vücudu adeta gerilmiş bir yay gibi. Elleri başının arkasında, televizyon ekranına o kadar yakın duruyor ki görüntüyü engellemeye çalışıyor aklınca. Sürekli konuşuyor. Polislerin dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Bakın burada alet çantamı koyuyorum, burada yemek çantamı alıyorum diyerek polislere ne görmeleri gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. İşte tam olayın burasında arkadaşlar size çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu aşağılarda bir yerde abone butonu var. Tamamen ücretsiz şekilde abone olup bana biraz destek olabilirsin. Zira videoları metinlerine kadar her şeyini tek başına yapıyorum. Sizden de ufak bir destek bekliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumları da yazın. Neyse efendim, Nate, Chris'in bu manipülasyonunu yemiyor tabi. Komşu Nate. Chris odadan bir anlığına ayrıldığında Nate polisi yanına çekip fısıltıyla davanın seyrini değiştiren o analizi yapıyor. Memur bey, bu adamın hareketlerine bakın. Chris normalde konuşmaz. Selam bile vermez. Ama şu an yerinde duramıyor. Ağzı hiç kapanmıyor. Ve o kamyoneti oraya asla çekmez. O sabah garajdan bir şeyler yaptı. Ben komşumu tanırım. O adam şu an yalan söylüyor. Nate'in bu uyarısı polisin kayıp şahıs dosyasını o saniye cinayet soruşturmasına çevirmesine neden oluyor. Çünkü kameralar o sabah evden çıkan tek bir canlı görmüyor. Chris Watts, Shannon ve kızları o evden asla yürüyerek çıkmamış. Chris'in o sabahki işe gidişi rutini aslında bir aileyi yok edişinin lojistik planı. Bacım soruşturmanın ikinci günü geliyor. Chris Bey için yolun sonu. FBI ve CBI, Colorado Soruşturma Bürosu dedektifleri Chris'i küçük penceresiz bir odaya alıyorlar. Karşısında dünyanın en deneyimli sorgu uzmanlarından biri olan ajan Tommy Lee var. Chris hala soğukkanlı maskesini korumaya çalışıyor. Karısının onu terk ettiğine dair hikayeler anlatıyor. Ancak polisler Chris'in iş arkadaşı Nicole ile olan ilişkisini çoktan çözmüş. Tommy Chris'e bir seçenek sunuyor. Yalan makinesi testi. Şu kınıştırma yaptığı tarzda değil herhalde. Neyse babacım, Chris Bey narsiz bir özgüvenle kabul ediyor. Ancak bilmediği bir şey var. Yalan makinesi sadece nabzı değil, ruhun verdiği o kaçınılmaz tepkileri de ölçüyor. Test bittiğinde Tommy bir cerrah titizliğiyle Chris'in karşısına oturuyor ve o efsanevi cümleyi kuruyor. Bana bak Chris'cim, bu odada yalan söylemeyen tek kişi benim. Testten kaldın koçum. Hem de feci şekilde. Otur sıfır. O an Chris'in vücudu, kimyası değişiyor tabi. Nefes alışverişi başlıyor hızlanmaya. Yüz sapsarı. Önce babamla konuşmak istiyorum diyor. Babası Ronnie odaya girdiğinde Chris tarihin en iğrenç manipülasyonlarından birini yapıyor. Baba, Sean çocukları boğuyordu. Ben de onu görünce öfkeyle Sean'ı öldürdüm diyor. Bu suçun yarısını öldürdüğü karısına yıkmaya çalışıyor. Ama FBI bu yalana inanır mı? Baskı devam ediyor. Ve sonunda gerçek ham ve çıplak haliyle Chris'ciğimin ağzından dökülüyor. Bir uyarı. Buradan sonraki şeyler biraz rahatsız edici olabilir. Çocuklarınızı ekrandan uzaklaştırın. Chris, ailesinin kendi çalıştığı petrol sahası olan Survey 319'a götürüyor. Chris, Shannon'ı yatak odasında boğduktan sonra cansız bedenini bir çarşafa sarıp o meşhur kamyonetin kasasına koyuyor. Asıl kabus şu, 3 ve 4 yaşındaki kızları Bella ve Celeste o sırada hala hayatta. Kamyonetin arka koltuğuna annelerinin cansız bedeninin üzerine oturan iki çocukla 45 dakika boyunca petrol sahasına arabasını sürüyor. Oraya vardığında önce küçük Celeste'yi en sevdiği battaniyesiyle boğuyor ve babasının kollarında can veriyor. Onu petrol tankının kapağından içeri bir şekilde itiyor. Sıra Bella'ya geldiğinde Bella kardeşine ne olduğunu anlıyor. Bella babasına bakıyor ve ağzından şu cümle dökülüyor. Baba, ona yaptığını bana da mı yapacaksın? Chris'in cevabı ise sadece onu da boğmak oldu. Bella hayatta kalmak için son ana kadar direndi. Otopsisindeki ağız içi yaraları ve dilindeki diş izleri babasının ellerine karşı verdiği o umutsuz savaşın kanıtı. Chris onu da diğer tankın içine atıyor. Peki neden petrol tankları? Chris petrolün cesetleri eriteceğini ve kokuyu gizleyeceğini düşünüyor. Oysa o tanklar küçük kızların ebedi mezarı oluyor. Finalde davanın en karanlık figürü Nicole Kessinger kalıyor. Nicole'in cinayet sabahı Chris ile yaptığı
111 dakikalık telefon görüşmesi ve polise verdiği çelişkili ifadeler hala birer soru işareti. Nicole'un olaydan sonra Google'da Amber Frey kitap anlaşmasından ne kadar kazandı diye aratması bu trajediden bile bir kazanç sağlama peşinde olduğunu gösteriyor. Hikayenin sonu hayal gücünüzü zorlayacak kadar karanlık. Sen de bu tür gerçek suç dosyalarını kaçırmamak istiyorsan bedava abone olabilirsin. Bir babanın nasıl bir canavara dönüştüğünü duydunuz. Chris Watts şimdi ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Ama Bella'nın o son sorusu hala o petrol sahasının rüzgarlarında yankılanıyor. Baba, hayır. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Eyvallah.